26 Aralık 2004. Güneydoğu Asya'nın tropikal cennet gibi sahilleri, Noel tatilindeki binlerce insan için bir huzur yeriydi. Her şey kusursuz bir sabah gibi başlamıştı. Bölgedeki oteller tamamen doluydu. İnsanlar kahvaltı yapıyor, çocuklar kumsalda oynuyor, balıkçılarsa ahşap tekneleriyle çoktan denize açılmıştı. Kimse yaklaşan kıyameti sezmemişti. Ancak Güneydoğu Asya'nın hemen açıklarında, Sumatra adasının batısında, dünyanın en büyük tektonik levhalarından biri, birikmiş devasa enerjiyi kustu. 9.1 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Okyanus tabanı aniden 15 metre yukarı fırladı. Bu sismik kırılma o kadar büyüktü ki, dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızını bile saliselerle değiştirdi. Depremin şiddeti o kadar büyüktü ki, tüm bölge sanki kağıttan bir ev gibi sallandı. İnsanlar henüz ne olduğunu anlayamadan binalar çatlamaya, panikse dalga dalga yayılmaya başladı. Yüzeydeki sarsıntı dindiğinde herkes en kötüsünün geride kaldığını düşündü. Yaralar sarılmaya başlanmıştı. Ama asıl katil, okyanusun derinliklerinde saatte 800 kilometre hızla ilerliyordu. Depremden hemen sonra okyanus sanki büyük bir sırrı saklıyormuş gibi kıyıdan kilometrelerce çekilmeye başladı. Bu, yaklaşan tsunami'nin en net ama en yanıltıcı habercisiydi. Okyanusun suyu öylesine geri çekildi ki, açık denizde demirlemiş tekneler bir anda kendilerini ıslak kumun üzerinde yan yatmış halde buldular. Doğadaki hayvanlar felaketi çoktan sezmişti. Tayland'da sahil kenarındaki filler zincirlerini kırıp tepelere doğru kaçarken köpekler havlayarak iç kesimlere koşuyordu. İnsanlar çekilen suların arkasındaki o garip sessizliğe bakmak için sahile koştu. Kimse bunun 10 dakika içinde hayatlarını sona erdirecek o dev su duvarının hazırlığı olduğunu bilmiyordu. Bazı yerliler deniz tabanında çırpınan balıkları toplamak için neşeyle ıslak kuma koşuyordu. Doğanın o ölümcül uyarısını sadece okyanusu çok iyi tanıyan birkaç kişi fark edebilmişti. Ve o an, ufuk çizgisi birdenbire karardı. Beyaz köpüklü, koskoca bir şehir büyüklüğündeki ilk dalga, ses hızıyla kıyıya doğru hücum etmeye başladı. Dalga kıyıya yaklaştıkça, sığlaşan deniz tabanı nedeniyle yükseldi. Endonezya'nın Banda Aceh bölgesinde bu ölümcül su duvarının yüksekliği inanılmaz bir şekilde 30 metreyi bulmuştu. Dalga bir sörf dalgası gibi kırılmadı. Okyanusun ta kendisi, durdurulamaz, devasa bir nehir gibi saniyede tonlarca kuvvetle karanın içine doğru aktı. Dalga kıyıya vurduğu anda hiçbir bina, hiçbir duvar, hiçbir ağaç o muazzam güce dayanamadı. Koskoca şehirler sadece saniyeler içinde dondurucu suların altında yok oldu. Suyun içindeki enkaz, dalganın kendisinden bile daha ölümcüldü. Kopan ağaçlar, parçalanmış çatılar ve sürüklenen araçlar, suyun içinde devasa bir öğütücü makine gibi her şeyi ezip geçiyordu. Kaçmak imkansızdı. İnsanlar, otellerin tepesine veya yüksek yerlere tırmanmaya çalıştı. Ancak sular o kadar hızlı yükseliyordu ki, her yer bir anda okyanusun bir parçası oldu. Tayland'ın ünlü Phi Phi adaları tamamen sular altında kalırken, Sri Lanka'da kıyı boyunca ilerleyen tıklım tıklım dolu bir yolcu treni, dalgaların arasında kaybolarak 1700 kişiye mezar oldu. Tsunami sadece Asya kıyılarını değil, okyanusu aşarak Afrika kıyılarını, Somali ve Kenya'yı bile vuracak kadar büyük ve enerjikti. Sadece 10 dakika. Koskoca Phuket, Banda Aceh ve çevre kıyılar, tarihin kaydettiği en büyük yıkımlardan biriyle sulara gömüldü. Bu, doğal afetin en korkunç yüzüydü. Banda Aceh o kadar ağır hasar almıştı ki, kıyı şeridinin haritası, kelimenin tam anlamıyla yeniden çizilmek zorundaydı. Bazı bölgelerde okyanus, karanın 5 kilometre içine kadar girmişti. Suların iç kesimlere sürüklediği devasa kargo gemileri, evlerin ve ormanların ortasında
gerçeküstü birer anıt gibi mahsur kalmıştı. Sular çekilmeye başladığında enkazın arasından yükselen çığlıklar kaosun gerçek bilançosunu ortaya çıkardı. Binlerce insan sevdiklerini, evlerini ve her şeylerini kaybetmişti. Hayatta kalanlar günlerce bel hizasına gelen çamurun ve cesetlerin arasında umutla sevdiklerini aradılar. Hastaneler tamamen yıkılmış, temiz su ve elektrik yok olmuştu. Salgın hastalık riski o kadar yüksekti ki, kimlik tespiti yapılamadan binlerce kurban dozerlerle kazılan devasa toplu mezarlara gömülmek zorunda kalındı. Dünya, saniyeler içinde dondurucu bu felaket karşısında birleşti. Ancak hasar o kadar büyüktü ki, kurtarma ekipleri enkazın içine bile giremiyordu. Dünyanın dört bir yanından ordular ve yardım kuruluşları bölgeye akın etti. Amerika, Japonya, Türkiye ve Avrupa'dan kalkan dev kargo uçakları tonlarca gıda ve ilaç taşıdı. Ancak o haftaların en yürek burkan görüntüleri, sokak sokak asılan, kayıp çocukları ve turistleri arayan binlerce el ilanı ve fotoğraftı. Depremin ve tsunami'nin bilançosu akıl almazdı. 14 farklı ülkede 230 binden fazla insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan evsiz kaldı. Bu, tarihin en ölümcül mega afetlerinden biriydi. Felaketin bu kadar ölümcül olmasının asıl sebebi deprem değil, bilgisizlikti. Hint Okyanusu'nda yaklaşan dalgaları haber verecek tek bir sensör veya erken uyarı sistemi yoktu. Eğer o sabah sahildeki insanlara sadece 15 dakikalık bir uyarı yapılabilseydi, yüz binlerce hayat kurtulabilirdi. Bu, modern dünyanın en büyük utançlarından biri oldu. Bu facia, dünyanın tsunami konusunda ne kadar hazırlıksız olduğunu gösterdi. Afetten hemen sonra Hint Okyanusu için dünyanın en gelişmiş tsunami erken uyarı sistemi kuruldu. Yıkılan şehirler, milyarlarca dolarlık yardımlarla yıllar içinde yeniden inşa edildi. Binalar artık devasa dalgalara dayanacak kolonlarla yapılıyor, kıyılara tahliye kuleleri dikiliyordu. Tüm bu gelişmelere rağmen hayatta kalanların travması asla silinmedi. Okyanusun sesi onlar için artık huzurun değil, ölümün habercisiydi. Bugün Hint Okyanusu'nun ortasında depremleri ve dalgaları anında algılayıp kıyıdaki milyonları uyaracak bu dev sensörler var. Ama tarih bu sinsi canavarı asla unutmadı. Yıkımın olduğu noktalarda ölenlerin anısına yapılan anıtlar yükseliyor. Banda, Aceh'in merkezinde tsunami'nin sürüklediği o devasa gemi, kıyametin sessiz bir abidesi olarak sergileniyor. 2004 tsunami faciası, doğanın öfkesini ve insanın çaresizliğini saniyeler içinde kanıtlayan tarihin en karanlık ve en ölümcül kıyamet sabahlarından biridir.